Bazı cinayetler anlık bir öfkenin, kontrolsüz bir cinnetin ürünüdür. Ancak bu dosya asla onlardan biri değil. Bu, aylarca ilmik ilmik örülen bir kuşatmanın, sistematik bir yalnızlaştırmanın ve o meşhum geceye giden her adımda kurbanı yanında olması gereken bir sistemin nasıl defalarca sırtını döndüğünün kan donduran kaydıdır. Bu bölümde bir şehrin göbeğinde kurulan o görünmez zihin duvarlarına ve o duvarların arasına sıkıştırılarak nefessiz bırakılan iki kadının felaketine tanıklık edeceğiz. Biri, üniversite hayalleri kuran 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, diğeri evlilik vaadiyle sınırları aşıp gelen Ecegül Ovezova. Ve bu iki hayatı bir valizin karanlığında buluşturan o gölge, eski polis memuru Cemil Koç. Maskelerin düştüğü, adaletin ise bir telefonun ucunda infaza dönüştüğü o dosyayı en ince ayrıntısına kadar açıyoruz. Günaydın sevgili arkadaşlar. Sağ ol. Size sağlık sevgim. Doğruyum. Çalışkanım. İyiyken. İçeriklerimi koyamam. İyiklerimi saymam. Yardıma. Güzelim. Önümden çok seveksin. Sevgim. Doğruyum. Çalışkanım. Ayşe Tokyaz henüz 22 yaşındaydı. Geleceğini şifa dağıtmak üzerine kurmuş, bir sağlıkçı olup hayat kurtarmak istiyordu. Yanında doğduğu andan itibaren hiç ayrılmadığı, aynadaki yansıması olan ikiz kardeşi Esra vardı. Onlar sadece kardeş değil, birbirlerinin sığınağıydı. Esra, Ayşe yalnız kalmasın diye kendi geleceğinden feragat etmiş, onunla aynı bölümü seçmiş, aynı yurda yerleşmişti. İstanbul'da el ele gezecekleri yerlerin listesini yapmışlardı. Esra, o sarsılmaz bağı mahkemede titreyen bir sesle şöyle tarif edecekti. Biz öldüğü güne kadar hiç ayrılmadık. Ayşe, sağlık okumak istediği için okulumu ona göre tercih ettim. Aynı okula yerleştik, aynı sırayı paylaştık. Ancak bu kutsal bağ, Ayşe'nin hayatına Cem Kod adıyla giren bir avcıyla santim santim koparılmaya başlandı. Cemil Koç, bu sarsılmaz kaleyi yıkmak için önce ikizlerin arasındaki güven duvarına saldırdı. Adam kendini Cem olarak tanıtmıştı. Görünürde dindar, saygılı bir yazılımcıydı. Sicili bir suç imparatorluğunun özeti gibiydi. 2024'te uyuşturucu kullanmak, gasp, kasten yaralama ve tehdit suçlarından dolayı polislikten ihraç edilmişti. Resmi kayıtlarda işsiz olduğunu beyan ediyordu. Ama hesaplarında tam 58 milyon liralık bir Bitcoin serveti vardı. Bu para ona bir tür dokunulmazlık illüzyonu veriyordu. Cemil, Ayşe'yi manipüle etmekte ustaydı. Esra durumu fark edip uyardığında Ayşe'nin zihnine o zehirli tohumu ekti. Kardeşin seni kıskanıyor. O senin mutlu olmanı istemiyor. Bu, Ayşe'yi en yakın limanından koparıp açık denizde fırtınaya terk etme kumpasıydı. Esra mahkemede bu kuşatmayı şöyle anlattı. Bize sürekli dinden bahseder, namaz kılmamızı söyler, kıyafetlerimize dikkat etmemiz gerektiğini anlatırdı. Ama aslında Ayşe'yi Eskişehir yollarında kokainle uyuşturup iradesini elinden alan bir canavardı. Ayşe geri döndüğünde genzinin yandığını ve çok ağladığını anlatmıştı Esra'ya. Kuşatma tamamlanmıştı. Ayşe artık kendi evinde bir yabancı, Cemil'in zihnindeki duvarların ise tutsağıydı. Şiddet bir gün ansızın gelmedi. Önce lens takarken oldu denilen kanlı gözlerle, sonra dudağımı ısırdım denilen patlak dudaklarla içeriye sızdı. Esra evde bir silah gördüğünde Ayşe, dün akşam dışarıya ateş etti diyerek gerçeği bir çocuk saflığıyla itiraf etmişti. 8 Temmuz'da Cemil, Esra'yı evden atmak için saymaya başladı. Ayşe'nin tercih yapması için 5 saniyesi var. Ayşe korkudan o celladın yanına oturdu. Esra ise kolundan tutulup kapı dışarı edildi. 12 Temmuz gecesi Ayşe son bir gayretle Esra'ya o yardım çığlığını gönderdi.
telefon elinden alınmış, darp edilmiş ve bir eve kapatılmıştı. Esra konumu bulup Cemil'in kapısına dayandı. Cemil kapıyı hafifçe aralayıp o buz gibi yalanı söyledi. Ayşe burada değil. Ama Esra'nın gözü eşeğe takıldı. Ayşe'nin ayakkabıları içerideydi. Kardeşi o kapının ardında nefes alıyordu ama Esra'ya "Git polise ver beni, bana kimse bir şey yapamaz" diye meydan okunuyordu. Cemil sırtını yasladığı o eski meslektaş zırhına fazlasıyla güveniyordu. Esra Kanarya Polis Merkezi'ne sığındı. Saatlerce "Kardeşim eski bir polis tarafından alıkonuluyor, ayakkabıları içeride, ne olur gidin" diye yalvardı. Ama orada aldığı cevap onur kırıcıydı. Duygu sömürüsü yapma denildi. 15-20 erkek polis arasında çaresizce bekletildi. Daha korkuncu, o gece görevli polisler NÇ ve ZB, Ayşe'yi kurtarmaya gitmek yerine Cemil'i şahsi telefonundan aradılar. Savunmaları kan dondurucuydu. Kötü niyetimiz yoktu. Eski meslektaşımız diye başı yanmasını istedik. Savcılık ise bu aramanın Cemil Koç'a delilleri yok etmesi ve cinayeti tamamlaması için gereken zamanı altın tepside sunduğunu söyledi. Ayşe tam o telefon görüşmelerinden sonra öldürüldü. Kamera kayıtları Cemil'in cinayetten sadece saatler önce sanki içine ne koyacağını çoktan planlamış gibi gidip o dev valizi satın aldığını gösterdi. 13 Temmuz sabahı Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunan o valizin içinde sadece Ayşe'nin parçalanmış bedeni değil, sistemin enkazı da vardı. Cemil Koç mahkemede "Panikledim, kalp masajı yapmaya çalıştım ama vefat ettiğini anlayınca kimse bana inanmaz diye valize koydum" dedi. Ancak adli tıp raporu bu yalanı paramparça etti. Ölüm nedeni kalp masajı uygulanacak bir kalp krizi değildi. Kafa travmasına bağlı beyin kanamasıydı. Ayşe'nin kafatasında darp izleri, vücudunda sistematik fiziksel şiddeti kanıtlayan çok sayıda morluk vardı. Daha da vahimi, Ayşe'nin bedeninde uyuşturucu madde kalıntıları bulundu. Valizin cinayetten önce satın alınmış olması, her şeyin santim santim tasarlandığını, canavarca bir hisle eziyet çektirildiğini kanıtlıyordu. Ayşe benim. Ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz. Aynaya her baktığımda onu görüyorum zaten. Bütün evdeki aynaları kapattım. Her şey kapalı. Kendime bakamıyorum. Aynalara bakamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bunun sorumlusu hangisi? Kim? İçeridekiler mi, dışarıdakiler mi? Savcılar mı, hakimler mi? Yoksa geç kalan adalet mi? Hangisi bilmiyorum. Cemil Koç'un fotoğrafı haberlerde gösterilirken bir kadın Esra Tokyaz ile iletişime geçti. Söylediği şey intihar diyerek örtülmüş bir dosyanın yeniden açılmasına neden olacaktı. Bu adam benim ölen kardeşimin sevgilisi. Ecegül Ovezova'nın yaşadıkları sadece benzer bir son değil. Bir failin savunmasız, ailesi uzakta ve yalnız kadınları nasıl sistematik bir şekilde yok ettiğinin en acı kanıtıdır. Ecegül, 2019 yılında İstanbul'a çalışmak için gelmiş, Laleli'de tekstil sektöründe iş bulmuş genç bir kadındı. Erkek kardeşinin sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında şikayetçi olmak istediklerinde polislerin "yabancısınız, sınır dışı edilirsiniz" demesi Türkiye'deki yargı sistemine güvensizliğinin temel nedenlerinden biri olacaktı. Ecegül, 2021 yılında sosyal medya üzerinden Cemil Koç ile tanıştı. Başlangıçta yaş farkı nedeniyle Cemil'den uzak durmak istese de fail ona 1000 adet gül gönderip aşırı pahalı hediyeler ve bitmek bilmeyen sürprizlerle adeta bir sevgi çemberine aldı. 2021 yılı sonlanırken ilişkileri de başlamış oldu. Ancak bu masalsı başlangıç çok geçmeden bir izolasyon hücresine dönüştü. Ecegül'ün ablası Cahan bir dönem Ecegül'ün evine hırsız girdiğini ve Cemil'in hırsızı bulup her şeyi geri getirdiğini anlattı. Cahan'a göre bu hırsızlık
Cemil'in kendini iyi göstermek için kurguladığı bir senaryodan ibaretti. Her anımız kayıt altında olsun diyen romantik adam gün geçtikçe Ecegül'ü arkadaşlarından kopardı. Sosyal hayatını bitirdi ve onu kağıthanede ayrı bir eve yerleştirdi. Psikolojik baskıyı o kadar ilerletti ki içine cin kaçtı diyerek genç kadını hocalara götürdü. Özgüvenini yerle bir etti. Ecegül'den haber alamayan arkadaşı Dilber, konumu takip edip eve gittiğinde fail, Ecegül burada değil dedi. Cemil'in yalanını Ecegül'ün köpeği bozdu. Dilber, kapının ardındaki köpeğin ağlama sesini duyunca gitmeyi reddetti. Baskı üzerine 8 ayrı kilitle kilitlenmiş kapının ardında yüzü tanınmayacak kadar morarmış, saçları taranamayacak kadar birbirine girmiş bir Ecegül vardı. Ecegül ağır bir Stockholm sendromu içindeydi. Cemil haklıydı, bu benim suçum diyerek darp raporu almayı reddetti. Ecegül, Mart 2023'te ailesinin yanına Türkmenistan'a dönse de failin kıskacından çıkamadı. Cemil'in beyin tümörüm var yalanıyla sarsılmıştı. Onun Diyarbakır'a tayin edildiğini öğrendiğinde 9 Temmuz 2023'te kimseye haber vermeden evlilik belgelerini de yanına alarak Cemil'in peşinden Diyarbakır'a gitti. Birkaç gün önce ablasıyla yaptığı telefon görüşmesinde bir rüya gördüğünü, ikiye bölünen bir uçaktan çiçek bahçesine düştüğünü, sanki cennette olduğunu söylemişti. Rüyasında 23'ünde dışarı çıkma diyen sesi ablasının çıkacağı tatile yormuş, tatil biletini ayın 22'sine aldırmıştı. Ecegül, 23 Temmuz 2023 tarihinde ablasının doğum gününde yaşamdan koparıldı. Tanık YF, mahkemede o geceyi şöyle anlattı. Balkondaydım. Üst kattan "Yeter artık, yeter" diye kadın bağırtıları duydum. Ardından Ecegül tam önüme düştü. Adli tıptan gelen yeni bulgu ise sarsıcıydı. Ecegül'ün tırnakları arasında Cemil Koç'un DNA'sı bulundu. Cemil önce "mutfaktaydım" dedi. DNA çıkınca "tartışmıştık, kendi attı" diyerek ağız değiştirdi. İddianameye göre o tarihte evdeki kan izleri tespit edilmiş olsa da maktulün vücudunda kesici, delici alet yarası olmaması nedeniyle bu kan izleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamamıştı. Cemil Koç'un o dönemde hala polis memuru olması ve emniyet içindeki bağlantılarını kullanarak soruşturmayı etkilemiş olabileceği iddiası mağdur avukatların üzerinde durduğu en önemli konuydu. Все будет хорошо. Her şey güzel olacak. Ben Ayşe Tokyaz. 13 Temmuz'da bir valiz içinde bulundum. Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi İki farklı kadın, iki farklı şehir ama aynı cellat, aynı yöntem. Önce yalnızlaştır, sonra itibar duvarlarının arkasına göm. Cemil Koç mahkemede hem Ayşe hem Ecegül için akıl almaz savunmalar geliştirdi. Ecegül'ün tırnakları arasında kendi DNA'sı bulunmasına rağmen suçlamaları reddetti. Olay günü Ecegül'e onu ailesinin yanına bırakmaya yönelik sözler söyledim. Onu evden göndereceğimi düşündüğü için psikolojisi bozuldu. Tartışma ve bağırışma oldu ama darp etmedim. Yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Döndüğümde yoktu. Ondan sonra bir ses duydum. Duyduğum ses yardım sesi değildi. İsyan sesi gibiydi. Yeter şeklindeki bağırışma bir isyan ifadesidir. Yardım istemiş olsaydı imdat derdi. Katil, Ecegül'ün son çığlığı olan yeter sözünü bile mahkemede onun aleyhine kullanmaya çalıştı. Kan izlerini ise şöyle açıkladı. Ecegül'ün burnu hassas olduğu için arada bir kanıyordu. Evde kan izlerini olayın şokuyla göremedim. Kedinin tırnaklarını kesiyordum. O esnada tırnağıyla benim kolumu çizmiş olabilir. Daha önce Ecegül'e tehdit içerikli mesajlar atmışsam bile mutlaka bir açıklaması vardır. Failin en ürpertici yanı
kurbanlarını öldürdükten sonra bile onlardan kopmamasıydı. Ecegül'ün ölümünden sonra aylarca ailesini arayıp Ece'yi çok özlüyorum, mezarının fotoğrafını atın diyerek taziye maskesiyle kendini gizledi. Hatta Kurban Bayramı'nda aileye para yollayıp Ece'nin hayrına kurban kesin diyerek kendisini vicdanlı bir aşık gibi pazarlamaya devam etti. Bu takıntı o kadar hastalıklı bir boyuttaydı ki fail bir sonraki kurbanı olan Ayşe Tokyaz'a bile zaman zaman Ecegül diye hitap ediyordu. Onun gözünde kadınlar isimleri değişse de aynı sonu hazırladığı birer objeydi. Ecegül'ün cenazesinde tabutun içine gizlice bırakılmış o mektup ve içindeki ayetel kürsi, failin kadınların ruhu üzerinde bile kurmaya çalıştığı o karanlık hükmün son imzasıydı. Ecegül'ün ailesi, Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü haberlerini televizyonda gördüğünde gerçeğin soğuk yüzüyle sarsıldı. Aylarca kendilerine taziye dileyen, para yollayan o adamın aslında kızlarının katili olduğu gerçeğini ortaya koydu. Mart 2026'da mahkeme salonunda Cemil Koç, Segbis ekranından sanki bir film izliyormuş gibi soğukkanlılıkla konuşuyordu. Daha önce buna benzer bir durum yaşadığım için kimsenin bana inanmayacağını düşündüm diyordu. Bahsettiği durum Ecegül'dü. Esra Tokyaz o gün mahkemeye ikizinin kıyafetlerini giyerek girmişti. Katil ona bakıp gülümsediğinde Esra'nın feryadı salonun duvarlarında yankılandı. "Kardeşimi parça parça ettin, hala gülüyorsun. Onu o valize nasıl sığdırdın?" Sanık polis N.Ç'nin mahkemedeki savunmasında söyledikleri ise şunlardı: "Kötü bir niyetimiz yoktu. Cemil bizim eski meslektaşımız olduğu için durumu ona haber verip hakkında şikayet var, kızı sağ salim bırak, başın yanmasın demek istedik." Bu bir nezaket aramasıydı. Oysa savcılık bu nezaket aramasının katile delilleri yok etmesi ve cinayeti tamamlaması için altın tepside sunulmuş bir zaman olduğu görüşündeydi. Polisler kurbanı korumak yerine başın yanmasın diyerek katili uyardılar. Bu telefon görüşmesinden kısa süre sonra Ayşe boğularak öldürüldü. Esra şimdi sadece kardeşi için değil, Ecegül'ün sessiz bırakılmış ailesiyle birlikte ortak bir hukuk savaşı veriyor. "Ben öldüm, Ayşe ölmedi. Onun adına kütüphaneler açtım. Adını yaşatacağım" diyor. 11 sanıklı dev bir dava bu. İçinde yardım edenler, cesedi taşıyanlar, en acısı bilgi sızdıran polisler var. Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle beklenen 30 Haziran duruşması sadece bir ceza davası değil, toplumun vicdan sınavıdır. Ayşe Tokyaz 22 yaşındaydı. İstanbul'da gezecekleri yerlerin listesi hala bir yerlerde duruyor. O kapının eşiğinde kalan ayakkabılar sadece bir kadının değil, adaletin de orada durdurulduğunun kanıtıdır. Biz bu hikayeleri anlattıkça bana bir şey olmaz diyenlerin ördüğü o zihin duvarları bir gün mutlaka yıkılacak.